Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Çok önemli ve çok farklı, değişik bir konu ile karşınızdayız. Hurma ağacını yapay tozlaştırma yöntemi ile daha verimli hale getireceğiz. Hurma ağacımız bakın şu şekilde koçanlar çıkardı ve artık böyle o meyve taslaklarını yavaş yavaş büyütüp meyve haline getirecek. Ama öncesinde yapmamız gereken bir iş var. Bugün bu videoda sizlerle beraber onu yapacağız. Hemen kısaca hurma ağaçları hakkında bazı bilgiler verelim. Konumuzu ilgilendiren bilgiler. Hurma ağacının insan hayatına, insan ömrüne çok benzediği birçok kaynakta yazılıdır. İşte ortalama ömrü 70-80 yıl, en fazla 130 yıla kadar yaşayabildiği kaynaklarda yazılı. Hurma ağaçları arkadaşlar 15 ila 60 yılları arasında en verimli dönemlerine ulaşıyorlarmış. Bizim ağacımızda yaklaşık 13 yaşında falan, belki 14'te olabilir, tam hatırlamıyoruz ama böyle artık yavaş yavaş verimli dönemine, çağına gelecek. İlk 10 yıl hurmanın tabiri uygunsa emekleme, ondan sonra ve işte olgunlaşma, pişme dönemidir. İlk 10 yılda genelde meyve vermez. İşte 8. yıldan itibaren tek tük de olsa meyve vermeye başlar. 15. yıldan sonra da çok yüksek düzeyde verim verir. Verimli bir hurma ağacı 40 ila 100 kilo arasında hurma verebilir. Bakınız şu bir hurma koçanı. Bir koçan 7-8 kilo hurma verebilmekte. Bir hurma ağacı da verim durumuna göre ve yaşına göre 2 ila 7-8 koçan arasında koçan çıkartabilmekte. Yani koçan dediğimizde şu bildiğimiz klasik yaprakları, bu yaprakların arasından arkadaşlar Mayıs ayı ile Haziran ayları arasında bu şekilde koçan çıkartırlar. Yani meyve verecek dal parçası çıkartırlar. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Ve ben de diyorum ki arkadaş, yani bu ağaç oldukça yani büyükçe bir ağaç. Neden sadece 2 tane koçan çıkardı diye balkondan bakarken fark ettim. Bakınız arkadaşlar, orada da bir koçan var ama nasıl olmuşsa koçanın bütün yaprakları şu alanın içerisinde kalmış. Burayı artık makasla falan kesip bu koçanın parçalarını, daha doğrusu meyve taslaklarını buradan çıkartmaya çalışacağım, yapabilirsem. Bunlar yaklaşık olarak 2 hafta falan önce çıktılar, bu hale geldiler. Şimdi böyle bir pozisyonda bunlara bir işlem yapacağız. Arkadaşlar biz Mersin Silifke ilçesinde ikamet ederiz. Buralarda bol miktarda hurma ağacı bulunur. Silifkelilerin yerel tabiriyle bu işleme hurma evlendirmesi adı verilir. Şimdi biz de hurmamızı evlendireceğiz. Bizim dişi hurma ağacımız var. Erkek bir hurma ağacından polen alıp buradaki meyve taslaklarının içerisine koyacağız ve böylece hurma ağacının meyvelerinin döllenmesini sağlayacağız. Şöyle de bir bilgi verelim. Hurma ağacı bazı ağaçlarda olduğu gibi dioik bir çiçek yapısına sahiptir. Yani iki evcikli diye tabir edilen çiçek yapısına sahiptir ve bu çiçekler birbirinden ayrışmıştır. Yani erkek çiçekler bir ağaçta, dişi çiçekler bir ağaçta bulunur. Erkek çiçeklerin bulunduğu ağaç çiçek açar. Bir süre o çiçeklerini arzı endam eder. Sonra o çiçekler kurur, dökülür ve bir daha meyve vermez. İşte o dönemde o polen ürettiği zamanda o çiçekleri alıp dişi ağacın meyvelerine yakın bir yere konumlandırdığımız zaman yapay tozlaşma gerçekleştirmiş oluruz ve böylece hurma ağacımızın verimini katlamış oluruz. Eğer ki bu işlemi yapmazsak, bakın mesela burada belki de sayısını bilmiyorum ama yüzlerce hurma meyve taslağı var. Bu hurma meyve taslağının belki 5-10 tanesi ancak meyveye dönüşecek, diğerleri hep dökülecek. Neden? Çünkü yeterli bir dölleme olmadığından dolayı. Dişi çiçeklerin bulunduğu dişi ağaçta da bir miktar erkek çiçek poleni bulunur ama son derece yetersizdir. Ya tabiattan rüzgar aracılığıyla başka hurma ağaçlarından polen gelip bu ağacı döllemesi gerekiyor ya da biz elimizle gidip bir yerden erkek ağaç bulacağız. Onun polenlerini getirip
buraya bırakacağız ve böylece yapay tozlaşmayı sağlamış olacağız. Şimdi o işlem için yola çıkıyoruz. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Bulunduğumuz kasabada taş ucunda bir iki yerde erkek hurma ağacı varmış ve şu anda da çiçekleri varmış üzerinde. Gidip bir bakalım, alabilirsek bir erkek hurma poleni koçanı alacağız ve buraya getirip konumlandıracağız. Hadi bakalım. Şimdi gidiyoruz. Elimizde neyle karşılaşacağımızı da bilmediğimiz için birkaç böyle değişik materyal aldık. Lazım olabilecek bağ makasıydı, büyük kalın dal makasları vesaire, eldivendir. Hatta büyükçe bir merdiven de aldık yanımıza, arabanın içerisine. Gidip bir bakalım, alabilirsek alacağız ve güzel bir işlem yapmış olacağız hurmamızı evlendirerek. Bakın arkadaşlar, bir tane erkek hurmaya rastladık yolda. Erkek hurma çoktan koçanlarını çıkartmış, çiçeklerini açmış ve çiçekleri döküldükten sonra bu hale gelmiş. Sizin de eğer ki bir hurma ağacınız var, böyle çiçek açıyor, daha sonradan da böyle hiçbir şekilde meyve tutmuyorsa bilin ki bu erkek hurma ağacıdır. Hiçbir şekilde meyve vermez. Yanına dişi olduğunu bildiğiniz bir hurma ağacı dikerseniz çok güzel tozlaşma olur ve dişi ağaçtan yüksek verim elde edersiniz. Şimdi başka erkek hurma ağaçları aramaya devam ediyoruz. Yok, geçmiş. Geçmiş. Maalesef bu da geçmiş. Arkadaşlar, iki tane hurma ağacı vardı bildiğimiz yerde. Orada da inşaat yapılıyor. Maalesef o ağaçları sökmüşler. Biz de şimdi başka yerlere bakmaya çalışıyoruz ama bunun da erkek hurma olduğunu biliyordum. Maalesef bunun çiçekleri geçmiş. Evet. Hiç yeni açan koçan kalmamış. Koçanlar değişik zamanlarda çiçek açıyor. Birisi 3 gün önce, birisi 5 gün sonra, birisi 10 gün sonra filan. Tamamı açmış ve geçmiş bunların. Artık buradan yapacak bir şey yok. Başka ağaçlara bakacağız. Acaba şuradaki ağaç erkek ağaç olabilir mi? Erkek ağaç, evet. Ama işte koçanları geçmiş maalesef. Koçanları geçmiş. Arkadaşlar, bizim ağacın da çiçekleri oldukça geç bir zamanda açtı. Dolayısıyla erkek çiçek bulma da zor olduğu bir zaman dilimine denk geldi. Sevgili arkadaşlar, bir erkek hurma ağacı bulduk. Hatta böyle artık yıkılmış bir binanın, buraya eski köy evi yıkılmış ve apartman yapılacak anladığım kadarıyla. O binanın hemen yanında, yakınında bir erkek hurma ağacı buldum. Ama iki tane koçan gördüm. Bakın şu açık renkli sarı olan var ya, onlar yeni çiçek açmış veya açacak. Biraz da böyle çıkması, alması da zahmetli. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Olmadı. Yarın bir gün buraya donanımlı geleyim ben. Şöyle bir göstereyim önce size. Evet. Şurası tam böyle bizim istediğimiz erkek hurma. Bakın zaten arılar da üzerinde dolaşıyor. Polenlerini almaya çalışıyor. İşte o lazım bize. Alabilirsem alacağım. Arkadaşlar, uzun uğraşlarımız sonrasında bir tane nihayet açmış bir erkek hurma çiçeği bulduk. Bugün gerçekten çok aradım. Belki 30'a yakın ağaç böyle aradım, kontrol ettim. Hiçbirisinde kalmamıştı. Yoldan geçiyorduk, böyle karşı taraftan geçiyorduk. Şu böyle hurma ağacı dikkatimizi çekti. Kafayı çevirirken böyle yarım yamalak bir çiçeğe benzer bir şey gördüm. Arabayı ileride ancak durdurabildim. Geldim koşa koşa, baktım ki tam böyle çiçek açmış durumda. Başka hiçbir yerde de yok. Belki de son yani. Onu ben alacağım şimdi, merak etmeyin. Haydi bakalım.
Bakın arkadaşlar, bir tanesi orada gözüküyor. Biri de arka tarafta. Bize de zaten 2 tane lazımdı. Şimdi inşallah onu almaya çalışacağız. Bakın bunlar da önceden çiçek açmış ve geçmiş. Şimdi sırada bu var. Bunu açmış. İşte tam bizim işimize yarayan bu. Hemen tozunu görüyorsunuz, polenini. Hemen diğerini de keselim. O daha güzel, daha açıktı böyle. Nerede o? Üstümüz başımız hep hurma poleni oldu. Hadi gidelim şimdi. Bunu bizim hurmamıza asalım ve hurmaları evlendirelim. Bu da bayağı yakışıklı bir hurmaymış açıkçası yani. Bizim kızımız da güzel bir kız. Evlendirelim bunları hadi. Evet, duygularını alayım. Evet. Valla bugün çok büyük bir iş yaptığımı düşünüyorum. Çok fazla araştırdım, çok fazla insanla muhatap oldum. Nasıl yapabilirim, nasıl edebilirim, böyle bir şey arıyorum. Önce tabii insanlar şaşırıyor. Ya bu adamın da aradığı şeye bak falan gibi dercesine böyle. Yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ya şurada olabilir, bir git bak. Gidiyorum bakıyorum, orada yok yani, olmuyor. Ya da işte dişi hurma oluyor veya ne bileyim işte iyi geçmiş oluyor. Evet. Üzerinde hafiften bir sallanıverse acayip toz çıkıyor. Erkek hurma çiçeklerinin poleni, onlar işte o çıkan tozlar. Onu şimdi bizim hurmayla birleştirince Allah'ın izniyle verimi çok daha yüksek olacak. Hemen vakit kaybetmeden evimize gidelim, bahçemize ve erkek hurma ile dişi hurmayı evlendirelim. Arkadaşlar önce şöyle yapacağız. Şu çiçek alanını iple bir bağlayalım ki hani rüzgardan falan dağılmasın. Evet, tamam. Şimdi de sırada ilaçlama işi var. İlaç ne arkadaşlar? Bu suyun içerisine bir miktar şeker attık. Şekerli su. Şekerli suyu bu koçanın üzerine püskürttüğümüz zaman böyle yapışacak, yapışkanlı bir hale gelecek. Üzerine de böyle bizim erkek hurmanın polenleri geldiği zaman yapışıp döllenme ihtimali artsın diye şekerli su püskürteceğiz. Hemen çıkayım ben. Tamam. Şimdi bir tanesini, hadi bakalım bismillah. Şu anda evlendirme işlemini yapıyoruz.
Evet, herhalde tamam oldu. Zaten küçük hareketlerde bile acayip toz yayılıyor. Bir kısmını gözle görebiliyoruz ama bir kısmını da göremiyoruz böyle. Hafiften rüzgar estikçe o civardaki zaten döllenmemiş meyveleri dölleyecek ve Allah'ın izniyle oradaki bütün meyveler olgunlaşmak üzere büyümeye başlayacak. Önceden arkadaşlar bu şekilde koçan çıkartır. Belki içerisinden 5-10 tanesi döllenir, geri kalanı tamamen dökülürdü. Şimdi Allah'ın izniyle hepsi döllenecek. Bunlar gerçekten çok sert ve sivri uçlar, iğneler. Allah göstermesin, bir tarafınıza batarsa çok büyük acı verir. Onun için dikkatli davranmakta fayda var. Biraz ulaşabilmem için etraftaki engelleri temizliyorum. Çok güzel. Şöyle bir iple önce bir bağlayalım. Hemen şekerli su ile ortamı nemlendirelim ve daha yapışkan bir hale getirelim. Çok ilginç bir kokusu var bu arada. Polene karşı alerjisi olanlar eminim çok rahatsız olacaklardır bu durumdan veya bu kokudan. Evet. Güzel olmadı mı? Bence güzel oldu yani. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bağladın mı? Bağladım. İple de bağladım. Tamam, düşmez inşallah. Şu aradan düşmesin diye bizim buraların rüzgarı şiddetlidir. Şöyle ikinci bir bağlama yapalım iple. Ben şimdi şu çıkmayan diğer, bakın hatta göstereyim. Buradan çıkarken yan yatmış, öyle içeride kalmış. Ben ona şimdi bir işlem yapayım. Dışarıya çıkartmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, böylece hurmalarımızı evlendirmiş olduk. O yakışıklı hurma ile güzel kızımızı, hurmamızı evlendirdik. İnşallah bu şekilde verimini arttırmış olacağız. Bu işlemi hemen hemen her yerde, bütün ülkelerde elle yapılıyor arkadaşlar. Ya böyle bir hurma bahçeniz olacak, işte 5-6 ağaca bir erkek hurma ağacı dikmeniz gerekiyor. Ki zaten bizim ülkemizde de hurma ağaçlarının böyle kapama bahçeleri yapılmaz. Sadece bir tane, iki tane tek tük orada burada ağaç vardır. Onlar da rastgele, kimisi erkek çıkar, kimisi dişi çıkar. İşte biz de zaten fidancıdan dişi olarak bir fidan almıştık zamanında. 13 yaşında falan olduğunu söylemiştik. Başka bir yerden erkek hurma ağacından bir polen aldık ve bu şekilde döllenmesini gerçekleştirdik. Bakın çiçekleri de bu. Bu çiçeklerin içerisinde hala polenler mevcut. Yani şöyle bir miktar sallayıversek yine polen düşmeye devam edecek. Bunu da olmasa oraya uygun bir yere ben konumlandıracağım bu çiçekleri de. Değişik, ilginç bir kokusu var böyle. Arkadaşlar bu şekilde erkekli, dişili çiçek yapısı olan ağaçlar keçiboynuzu, hurma, palmiye, iğde ve incir. Saymadığımız belki 1-2 ağaç daha vardır. Bunlar erkekli dişili ağaçları birbirinden farklıdır. Hurma da bunlardan bir tanesiydi. Bu ağaçların dişi ağaçlarının meyvelerini dölleyebilmek için erkek ağaçlardan polen alıp getirmek gerekiyor. İncir ağacında bu işleme ilekleme adı veriliyor. İşte hurma ağacında da Silifkelilerin tabiriyle evlendirme adı veriliyor. Biz de bu işlemi yaptık. Evet. İnşallah bu işlemden başarılı sonuç alırız. Size değişik, ilginç bir bilgiden bahsettik. Hurma evlendirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.